Her yer her yerde kitap kliniğinde bu ay neler konuştuk. Toplantımızda öne çıkan notları ve yorumları sizin için derledik. Kitabın detaylarına indiğimiz için dikkat, yoğun miktarda spoiler içerir. Hazırsanız başlıyoruz. Ayfer Tunç, Suzan Defter. Bugün seçtiğimiz kaynakları şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza gerçekten çok sıra dışı bir roman çıktı. Ayfer Tunç'tan Suzan Defter. Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Yeni bir kitap alıyorsun, heyecanla açıyorsun ve bir tuhaflık var. Sayfalar karışmış gibi. Yani birinci sayfadan sonra 3, ikinciden sonra 4 geliyor. İlk tepkin ne olurdu? Herhalde baskı hatası bu derdin, değil mi? Peki ya bu bir hata değilse? Ya yazarın seni daha ilk andan itibaren içine çektiği bir oyunsa bu? İşte bu bölümde elimizdeki kitap kulübü tartışma notlarından yola çıkarak bu bulmaca gibi romanın şifrelerini çözmeye çalışacağız. Bizi bekleyen iki yalnız karakter var, kayıp bir kimlik ve sayfaların arasına gizlenmiş bir temas hikayesi. Ve bu oyun, yani bu yapı sadece edebi bir tercih olmanın çok ötesinde bir şey aslında. Yazar bize en başından bir soru soruyor. Bir hikayeyi nasıl okuruz? Daha da önemlisi, birbirine teğet bile geçmeyen iki hayatın hikayesini aynı anda, yani yan yana okumak, o karakterlerin ruh halleri hakkında bize ne fısıldar? Senin kaynakların da tam bu noktaya odaklanıyor zaten. Bu yapısal tercih, Ekmel ve Derya'nın iç dünyalarını anlamak için resmen bir anahtar. Bizim analizimiz de işte bu anahtarı kullanarak o kapıları aralamak olacak. Harika bir başlangıç noktası. O zaman direkt bu tuhaf yapıdan başlayalım, ne dersin? Kesinlikle. Roman, bildiğimiz gibi çift sayılı sayfalarda Ekmel Bey'in, tek sayılı sayfalardaysa Derya'nın günlüğünü veriyor bize. Yani 2 Ocak tarihli Ekmel'in düşüncelerini okurken sayfanın hemen yanında aynı gün 2 Ocak'ta Derya'nın dünyası var. Kaynaklarındaki kitap kulübü üyelerinin de ilk tepkisi tam olarak bu olmuş. Büyük bir kafa karışıklığı. Hatta bir okur şey diyor, ilk 20 sayfada ciddiyim, kitabı bırakmayı düşündüm çünkü bir karakterin melankolisine tam girmişken diğerinin bambaşka bir derdini atlamak beni hikayeden koparıyordu. Bu çok doğal bir tepki. Çünkü alıştığımız o lineer, yani doğrusal okuma düzenine resmen meydan okuyor kitap. Aynen öyle. Ama Ayfer Tunç'un dehası da tam burada devreye giriyor bence. Bu yapı bir kusur değil, romanın ta kendisi. Birbirinden habersiz, kendi yalnızlıklarında boğulan iki insanı fiziksel olarak aynı anda, aynı sayfada var etmenin tek yolu bu. Yani okuyucuyu pasif bir seyirci olmaktan çıkarıyor. Kesinlikle. Elbette bazı okurlar, senin kaynaklarında da belirtildiği gibi, önce sadece çift sayfaları okuyup Ekmel'in hikayesini getiriyor. Evet, o yöntemi deneyenler olmuş. Sonra başa dönüp tek sayfaları okuyarak Derya'yı tanıyor. Bu da bir yöntem tabii. Ama bu yöntemi seçmek yazarın kurduğu oyunu biraz bozmak anlamına gelmiyor mu sence de? Sanki iki ayrı kısa roman okumak gibi bir şey oluyor o zaman. Kesinlikle geliyor. İşte bu yüzden yazarın istediği o zor okuma biçimi çok daha anlamlı. Çünkü o dikkat dağınıklığı, o bir karakterden diğerine savrulma hissi aslında tam da karakterlerin yaşadığı zihinsel ve duygusal parçalanmayı yansıtıyor. İlginç. Yani yapı içeriği taklit ediyor diyorsun. Tam olarak öyle. Bir an Ekmel'in varoluşsal sancılarına tanık oluyorsun, bir sonraki an Derya'nın kimlik arayışındaki yalanlarına. Bu kesintili akış, onların hayatlarının ne kadar temassız ve paralel olduğunu okura bizzat deneyimletiyor. Vay be. Yani roman sana yalnızlığı anlatmıyor, adeta yaşatıyor. Yaşatıyor. Bu yaşatma fikri çok güçlü. Ve bu paralel evrenlerin ne kadar farklı olduğunu görmek için karakterlere daha yakından bakmamız gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Bu yapının ayırdığı iki dünyadan ilki Ekmel Bey'in dünyası. Kaynaklar onu o kadar klostrofobik, o kadar kapalı bir şekilde tasvir ediyor ki. Yalnız bir avukat, bürosunu kapatmış, hayattan çekilmiş ve annesinden miras kalan eve kendini hapsetmiş. Ev için kullandığı bir benzetme var. Anne rahmi. Güvenli, dış dünyadan korunaklı bir sığınak gibi. Evet, ama kaynaklardaki bir okurun yorumu bence çok daha çarpıcı ve durumu daha iyi özetliyor. Neymiş o? O ev bir anne rahmi değil, okyanusun dibinde kendi havasını tüketerek sessizce kaybolmayı bekleyen bir denizaltı. Bu müthiş bir metafor. Müthiş değil mi?
Çünkü Ekmel'in durumu tam olarak bu. Dışarıda bir hayat akıyor ama o kendi iç dünyasının derinliklerine dalmış, yüzeye çıkmak istemiyor, belki de çıkamıyor. Peki bu sığınma halinin kökeni ne? Neden bu kadar kopuk hayattan? Derin bir sevgisizlik yatıyor temelinde. Günlüğünde sık sık bahsettiği bir his var. Annesinin göğsüne yattığında hissettiği o soğukluk. Bunu taşa yaslanmak olarak tanımlıyor. Aynı taş metaforunu boşandığı eşi için de kullanıyor. Demek ki onun için sevgi ve şefkat hep soğuk, sert ve cansız bir şey olmuş. Hayatı boyunca gerçek bir sıcaklık hissedememiş. Aynen öyle ve bu sevgisizlik onu kendi varlığından şüphe etme noktasına getirmiş. Günlüğüne yazdığı en acı cümlelerden biri, "Ben bu hayatta bir nesne bile değilim" demesi. Of, çok ağır. Varoluşsal bir hiçlik duygusu bu. Tam olarak o. İşte günlük tutmaya başlamasının sebebi de bu. Yazarak var olduğunu kanıtlamaya çalışıyor bir nevi. Evi satılığa çıkarmasının arkasındaki motivasyon da evi satmak değil aslında. Değil mi? O kısım çok tuhaf. Bu onun için bir deney. Bir çeşit insan deneyi. Bu deney kısmı hem çok hüzünlü hem de biraz ürkütücü, değil mi? Kaynaklarda bir katılımcı bu duruma dikkat çekmiş. Ekmel'in evi almak için arayan kadınların seslerini dinlemesi, onları kapı deliğinden gözetlemesi. Sadece yalnız ve üzgün bir adam portresinin ötesinde bu davranışlarda rahatsız edici bir taraf da var. Yalnızlığı onu bir tür avcıya dönüştürmüş gibi. Çok yerinde bir tespit. Bu karakterin karmaşıklığını gösteriyor zaten. O saf bir kurban değil. Yalnızlığın getirdiği bir tür çarpılma yaşıyor. Bir sevgi kırıntısı arıyor ama bunu o kadar dolaylı ve garip bir yolla yapıyor ki. Gerçek bir temas kurmaktan korkuyor yani. Öylesiye korkuyor. Kendine böyle tek taraflı, güvenli bir oyun alanı yaratıyor. Arayan seslerden birini seçecek, o kişiyi hayalinde bir yere koyacak ama asla gerçek bir temas riskine girmeyecek. Planı bu. Ta ki o telefona Derya çıkana kadar. Aynen öyle. Ta ki Derya çıkana kadar. İşte tam da bu noktada sayfanın diğer tarafına, yani Derya'nın dünyasına geçiyoruz. Ekmel var olduğunu kanıtlamaya çalışırken Derya bambaşka bir arayış içinde. O da Ekmel gibi yapayalnız. Annesini erken yaşta kaybetmiş, babasıyla sorunlu bir ilişkisi var. Hayatının bütün odağını abisine vermiş. Notlarda altı çizilen bir ifade var. Derya, abisinin bir uzantısı gibi yaşamış. Kendi kimliği yok. Abisinin hayatındaki rolüyle var olmuş. Bu uzantı olma hali Derya'nın hikayesinin kilit noktası. Ve Ekmel'i aradığında söylediği yalan da bu yüzden çok çok anlamlı. Kendini Derya olarak değil, Suzan olarak tanıtıyor. evet Suzan olarak tanıtıyor. Peki neden Suzan? Gerçek Suzan kim? Çünkü gerçek Suzan, abisinin 15 yıl boyunca tutkuyla sevdiği, bir türlü kavuşamadığı o büyük aşkı. Derya, bu 15 yıllık ilişkinin hep tanığı, hatta bir nevi engeli olmuş. Abisiyle Suzan'ın arasındaki o mahrem alanda istenmeyen üçüncü kişi gibi hissetmiş kendini. Yani aslında yıllarca gölgesinde yaşadığı, belki de kıskandığı bir kadının kimliğine bürünüyor. Bu bir tür intikam mı yoksa bir öykünme mi? Ne dersin? Bence ikisinden de biraz var ama temel motivasyon bir yüzleşme. Kaynaklardaki tartışmada bu çok güzel analiz edilmiş. Derya, Suzan'ın kimliğini çalarak aslında geçmişteki rolüyle hesaplaşıyor. Belki de o ilişkiyi sabote ettiğini düşündüğü için duyduğu vicdan azabını dindirmeye çalışıyor. Ekmel'in karşısına Suzan olarak çıkarak hiç tanımadığı bir insanın gözünde yeni bir başlangıç yapma, sıfırdan bir kimlik inşa etme şansı arıyor. Yani karşımızda acayip ilginç bir simetri var. Nasıl bir simetri? Ekmel bir kimliği olmaya çalışırken Derya başka bir kimlik olmaya çalışıyor. Harika bir özet, tam olarak bu. Ve bu iki kimlik arayışı bir evin satışı bahanesiyle kesişiyor. Bütün bu hazırlıktan sonra bu iki inanılmaz derecede yalıtılmış insan sonunda buluşuyor. Kaynaklar bu konuda uyarıyor ama. Evet, büyük beklentilere girilmemesi konusunda. Aynen. Büyük bir aşk hikayesi, dramatik olaylar ya da havai fişekler beklemeyin diye. Bu an sadece kısa bir temas olarak tanımlanıyor. Peki bu küçücük temas onlar için neyi başarıyor, ne işe yarıyor? Bu temas kısa olmasına rağmen her ikisi içinde bir ayna işlevi görüyor bence. O ana kadar ikisi de kendi zihinlerinin hapishanesindeydi. Ekmel geçmişinin ve sevgisizliğinin, Derya ise başkasının hayatının gölgesindeydi. Doğru. Ama o buluşma anında ne Ekmel'in ailesi var ne de Derya'nın abisi. Sadece iki yabancı.
Kaynaklardaki bir yorumcunun dediği gibi bu an bir yargısız alan. Yargısız alan. Çok iyi bir tanım. Geçmişin yükü olmadan sadece o anki halleriyle var olabildikleri tek yer. Ama bu yargısız alanın bir yalan üzerine kurulu olması ne kadar büyük bir ironi. Düşünsene. Hem de nasıl bir ironi. Derya'nın Suzan olması sayesinde bu kadar rahat konuşabiliyorlar belki de. Yani ancak sahte bir kimlikle birbirlerine karşı gerçek olabiliyorlar. Bu romanın en can alıcı çelişkilerinden biri sanırım. Kesinlikle. Bu modern insanın kimlik krizine dair de çok şey söylüyor. Bazen kendimiz olmaktan o kadar yoruluruz ki bir başkasının maskesini takmak bize nefes aldırır. Hı hı. O buluşma, Derya'ya Suzan olmanın nasıl bir his olduğunu, Ekmel'e ise bir yabancıyla hiçbir beklentisi olmadan konuşabilmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu kısacık an, onların denizaltılarına ve gölgelerine geri döndüklerinde bile zihinlerinde taşıyacakları bir anıya dönüşüyor. Belki de hayatlarında ilk defa bir başkası tarafından yargılanmadan görüldüklerini hissediyorlar. İşte bu görülme ihtiyacı, kitap kulübü tartışmasının da merkezindeki soruyu akla getiriyor. Ben kimin bir uzantısıyım? Kendi başıma bir birey miyim? Roman bu soruyu doğrudan okurun kucağına bırakıyor. Kesinlikle. Ekmel annesinin evinin bir uzantısı, Derya abisinin hayatının bir uzantısı. İkisi de bir başkasına ait bir alanda var olmaya çalışıyor. Ve romanın bize gösterdiği şey bu sürecin ne kadar sancılı olduğu, sevginin yokluğu insanı nasıl görünmez kılıyor, nasıl bir nesneye ya da bir uzantıya dönüştürüyor. Ayfer Tunç bunu çok incelikli bir şekilde işliyor. Ekmel ve Derya'nın hikayesi aslında bir kimlik inşa etme mücadelesinin hikayesi. Ve bu mücadelede bazen Evet. en büyük adımı bizi hiç tanımayan birinin gözlerinin içine baktığımızda atıyoruz. O anlık temas, o yargısız bakış, kendi gerçekliğimize dönmek için ihtiyaç duyduğumuz o küçük itme gücünü verebiliyor. Çok güzel ifade ettin. O zaman toparlayacak olursak, Suzan Defter sadece okurunu zorlayan o eşsiz yapısıyla değil, aynı zamanda o yapının hizmet ettiği derin temalarla da zihinde yer eden bir eser. Bir yanda kendini bir eve, bir anne rahmine, bir denizaltına hapseden Ekmel, Diğer yanda başkasının kimliğine bürünerek kendi hapishanesinden kaçmaya çalışan Derya, sayfalarla ayrılmış iki yaralı ruhun anlık bir kesişimi. Ve bu iki hikaye bize şunu hatırlatıyor. Geçmişimizden kaçmak ya da ona körü körüne sığınmak bir çözüm değil. asıl mesele o geçmişle yüzleşip tüm o sevgisizliklere, gölgede kalmışlıklara rağmen kendi özgün kimliğimizi nasıl inşa edeceğimiz. Yani sevginin yarattığı boşluğu doldurmak. Başkası olmakla değil, eninde sonunda kendini bulmakla ve kabul etmekle mümkün oluyor. Romanın o melankolik ama umutlu mesajı da bu bence. Bu derinlemesine analiz için harika bir son nokta. O zaman bu düşünceyi sana, dinleyicimize yönelterek bitirelim. Düşün ki geçmişini hiç bilmeyen birinin karşısındasın ve kendini yeniden tanıtma şansın var. Ona hangi hikayeyi anlatırdın? Olduğun kişinin gerçek hikayesini mi, yoksa hep olmak istediğin o kişinin kurgusal hikayesini mi?